Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay burcu yengeç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım acil duyman gereken şeyler nelerdir sevgili yengeç burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Yengeç burcu arkadaşımın acil duyması gereken şeyler nelerdir diyorum. İlk kartımı aldım. İlk kart İmparator arkadaşlar. İmparator kartıyla başladık. Kim bu diyelim sevgili Yengeç burcu. Kartları para kralı. Bir dakika arkadaşlar, ne oluyor yengeçler? Kılıç dokuzlusu. Şimdi bakalım. Kartlarımızın hepsini açalım. Para sekizlisi. Hepsini açalım ve bu şekilde yorumlara devam edelim arkadaşlar. Bakalım. Dikkat et. Evet, kupa melikesi. Dikkat etmen gereken şeyler nelerdir? Karşına çıkacak olan güzel fırsatlar nelerdir? Aziz kartı. Hemen bir bakalım. Yengeçlerin burada arkadaşlar kariyeriyle ilgili çok önemli geçişler olacak aslında. Sadece kariyerde değil, hayatının geneliyle alakalı çok ciddi ve önemli geçişler var. Asa altılısı. En sevdiğim kart deli kartı. Bakın burada yeni ve güçlü başlangıçlar ya. Çok güzel. Aslanın geldiği güç kartı. Bakalım Sikke şövalyesi geldi arkadaşlar. Bir kart daha alalım. Şöyle yapalım. Aslında alta ısınmıştı ama İmparatoriçe geldi. İmparatoriçe ile kapattık. Şimdi sevgili yengeç burcu, bakın destenin altında da mizan kartı arkadaşlar, mahkeme kartı. Yani şu ana kadar çektiğim bütün burçlara mahkeme kartı, mizan neredeyse geldi arkadaşlar. Şimdi sevgili yengeç burcu, burada içsel olarak bir şeylerin değiştiğini veya değişebileceğini hissettiğin bir süreç olabilir senin için. Çünkü burada hayatınla ilgili böyle hayatını gerçekten büyük oranda değiştirebilecek güzel bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Fakat bazı yengeç burçları birazcık hani bir taraftan çok tatlı, minnoş derken bir taraftan bir agresiflik de var açıkçası. Çünkü burada mücadele etmen gereken kişiler var. Şimdi İmparator'un gölge tarafı. Öncelikle dikkat etmen gereken şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani burada nasıl bir şey biliyor musun? Hani o kalbindeki sarsıntılar, kalbindeki yıkıklar artık böyle yerini huzura bırakabilir sevgili yengeç burcu. Yani burada bereketin zaten artacak. Şimdi o zaman arkadaşlar çok fazla heyecan yapmayalım. Önce dikkat etmen gereken konular. Şimdi sevgili yengeç burcu, geceleri böyle birazcık huzursuz olabilirsin açıkçası. Uykusuzluğa dikkat et ve psikolojik sağlık problemleri. Fakat bu psikolojik sağlık problemleri şöyle değil. Hani eyvah deliriyor muyum modunda değil. Ya da bundan hani yani böyle çok öncelerdendir yaşadığın şeyle alakalı değil. Ufak tefek şeyler seni sadece birazcık korkutabilir gibi geldi açıkçası. Hani acaba tekrar geçmişe geri mi döneceğim? Acaba aynı şeyleri tekrar mı yaşayacağım? Bak şimdi bir taraftan kalbim böyle pır 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 pır. İçinde böyle hani bir şeyleri içsel olarak hissediyorsun. Bir şeylerin değişeceğini hissediyorsun. Ama bir taraftan da almış olduğun veya alacağın küçücük haberler seni geçmişe götürebilir ama şöyle götürebilir. Yani geçmiş teması yok burada ama şöyle götürebilir. Hani aynı şeyleri tekrar yaşar mıyım? Yine aynı yerden tekrar kırılır mıyım endişesi var. Çünkü burada arkadaşlar bunu tetikleyen kişiler de var hayatında. Şimdi pek çok yengeç burcu arkadaşımda şöyle bir durum var. Otorite figürleri arkadaşlar, direkt zaten yani böyle imparatorla, krallarla falan başladık yani. Otorite figürleri, baskıcı kişiler, baskıcı tutumlar, hayatındaki insanların hani böyle hayatında hani muhatap olduğun kişiler çok fazla duygusal değil de birazcık daha böyle bir baskıcı taraflarını senin üzerinde uyguluyor olabilir. Ve burada baba faktörü, abi, patron figürler ya da devlet ile alakalı işlerde yine söz konusu olabilir. Burada birazcık hani seni baskılayan kişiler ve tutumlar söz konusu. Bunlar birazcık seni korkutuyor ve tetikliyor. Özellikle kariyer noktalarıyla alakalı. Ama şimdi burada kupa melikesi ve şahbanı imparator geldi ya arkadaşlar. Şimdi burada ya şunu söylemek istiyorum. Yani dikkat etmen gereken konuları okey yani devam edeceğim. Hani burada zaten çok küçük bir etki kaldı ama hatta onu bitirelim arkadaşlar. Şimdi bunlara karşı dikkat et. Diyor ki bak bunlara hiç gerek yok. Kaygıyı, endişeye, huzursuzluğa
hiç gerek yok o saydığım şeylere. Burada mücadele ettiğin konular, hani burada bir savaş vardır ya, normalde mücadele edersin. Savaş verirsin. Hurra, böyle hummalı bir savaş vardır. Hani zaten çok zorlu süreçlerden geçtin. Hani bir savaş vardır ya. Bak burada artık hani etrafında ne olursa olsun sen böyle bir meditasyon modundasın. Geldi, geçti, gitti, geldi, aman çok da fifi falan diye böyle dediğim bir durumdasın. Ama ne olmuş olmamış falan hiç ben zaten biliyorum. Ben zaten akıştayım. İçsel olarak bunu zaten hissediyorum. Zaten benim maneviyatım da arttı. Daha da çok artacak. Sisteme güveniyorum, Rabbime güveniyorum. Dediğim böyle tatlı bir şey var burada açıkçası arkadaşlar. Ve diyor ki bak sen böyle yaptıkça hani etrafında o mücadele ettiğin durumlar zaten sağalmış. Yani zaten aşağıya inmiş, sağaltılmış. Ama hani bu zaten böyle yaptıkça diyor ki bak angaryaları çok fazla görme. Idısını, dıdısını, bıdısını çok fazla görme. Bırak onlar böyle hani kendi cehennemlerinde, kendi başlarını yesinler. Böyle bir kafaya geçeceksin açıkçası. Bak bu enerjiler sana gelecek. Kullanıp kullanmamak senin elinde. Çünkü her şey bizim bakış açımıza göre şekillenir arkadaşlar. Bu yüzden zaten tekamül dediğimiz şey vardır. Yani sığ bakmak, sığ düşünmek çok sağlıklı değil bana göre. Şimdi sen böyle yaptıkça burada seni özellikle kariyerinle ilgili Yengeç Burcu çok güzel bir başarı ve hatta yeni bir başlangıç bekliyor. Diyor ki bak kırıldığın yerden, incindiğim yerden, parçalandığım yerden yeniden başlayabileceğim bir süreç olacak diyor. Şimdi burada para kralı, Boğa ve Başak burçlarından gelecek olan desteklerden bahseder. Şimdi büyük bir toprak grupları, hanımefendi, beyefendi hiç fark etmez. Koç burçlarına birazcık böyle bir dikkat etmende fayda var açıkçası. Ama hani burada güçlü insanlardan gelecek olan desteklerden bahsediyor. Dediğim gibi hanımefendi, beyefendi hiç fark etmez. Daha çok toprak ağırlıkta kişilerden bahsetti. Yay burçlarından gelecek olan destek var aynı şekilde. Bak Boğa, Başak bu kişilerden çok güzel destek geliyor. Aslanlardan çok güzel destek gelecek. Yay burçlarından çok güzel destek gelecek. Ve burada evet yani bak sen toprak çok ağırlıkta ya. Toprak gruplarından daha çok destek alacaksın. Maddi manevi destek. Bu tatlı bir arkadaşlık da olabilir her anlamda. Şimdi burada en çok dikkat etmen gereken şey ki bu çok güzel kupa melikesi. Burada hislerin çok yüksek olacak. Yani kaynağı olan bağlantın çok yüksek olacak. Hani dedim ya etrafta istediği kadar böyle bir kıyamet kopsun. Hani kendi başınızı yiyin siz dediğim bir noktadasın zaten. Öyle de bir geçişe yapacaksın. Geçireceksin yapacaksın derken. Burada hani biliyorum yani bana bereket de gelecek. Susadığımda suyum gelecek. Aç kaldığımı hissettiğimde ekmeğim gelecek. Hani böyle bir kafa var yani yengeçlerde açıkçası. Burası çok güzel. Hislerine çok dikkat et. Hislerin çok yüksek olacak. Zaten her şeyi bakın hisle başladık zaten arkadaşlar. Hani hislerine çok dikkat et. Bunlar gerçek olacak. Konuştuklarına dikkat et. Aldığın mesajlara dikkat et. Bazılarınız tavus kuşu arkadaşlar. Tavus kuşuyla alakalı görseller görebilirsiniz. Yine böyle bir renklenme ile ilgili, hayatını renklendirme ile ilgili giyim tarzını çok daha renklendirebilirsin. Turuncu ve tonlarını, yeşil ve tonlarını bu aralar mesela çok daha fazla kullanmak isteyebilirsin. Yine kırmızı, ara renkler ama böyle direkt patlayan değil de hani görünür olmakla görünmemek arasında. Hani böyle çok patlak değil arada bir renkler. Ama yine canlı, cıvıl cıvıl bir renk giyimi biçimine de geçiş yapabilirsin. Şimdi burada pek çok arkadaşlarımız özellikle şimdi doğurganlığın, üretkenliğin çok artacak. Özellikle geçtiğimiz şimdi burada vade yok arkadaşlar. Burada bak emek verdim, çalıştım, ürettim. Bunların karşılığını alacaksın. Sikke şövalyesi. Neye emek verdiysen bunların karşılığını çok güzel bir seviyede alacaksın ve senin yanına bir yani bir dost da gelecek aynı zamanda. Zaten burada var toprak gruplarından güzel destek alıyorsun. En çok da Boğa, Başak burcundan güzel destek var. Aslandan, Yaydan. Bunları zaten söyledik. Burası kapatıldı. Şimdi burada çok aman aman sıkıntılı bir durum yok. Özellikle kariyerinle ilgili. Bakın burada arkadaşlar sikke, para sekizlisi.
Yeteneklerini kullanabileceğin bir alana geçiş yapmak. Bazılarınız eğitmenlik yapabilirsiniz. Uzmanı olduğunuz, uzun süredir çalıştığınız bir işle alakalı eğitim vermeye başlayabilirsiniz. Yeteneklerini kullanabilirsin. Mesela bir hobiye, yeni bir eğitime başlayabilirsin aynı zamanda sevgili Yengeç burcu. Burası çok çok güzel ve burada diyor ki bak, yerini sağlamlaştıracaksın. Özellikle burada emek verdiğin, ekip biçtiğin, şu ana kadar olan ne varsa tüm buralarla ilgili yerini sağlamlaştıracaksın ve yine bu alanlarla ilgili yeni bir başlangıç var. Fakat bazılarınız hani böyle çok daha kendinizi gösterebileceğiniz, çok daha yeteneklerinizi kullanabileceğiniz bir alana geçiş yapabilirsiniz ayrıyeten. Ve burada güçlenmek, hani burada senin iletişim dilin, yeteneğin, kabiliyetin, olayları toparlayabilme şeklin aynı zamanda sana çok güzel bereket getirecek. Şimdi burada şah puanı gelince, şimdi arkadaşlar bazılarınızda böyle bir ortaya bir ürün çıkabilir mesela. Ne bileyim, kitap yazabilirsin, söz yazabilirsin, bir eser çıkartabilirsin. Bu benim evladım diyebileceğin güzel bir projeye imzanı atabilirsin. Bazılarınız belki hani çocukla alakalı, çocuk sahibi olmayla alakalı. Çünkü burada bak, bolluğun, bereketin çok yüksek olacak. Yani bu enerjiler artık böyle bir hayatına akmaya başlıyor olacak. Zaten burada şöyle bir durum var. Şimdi burada yeni ve toy bir başlangıç var. Yeni bir başlangıç var ama aptal olarak, yani aptal şeklinde değil de aptal olarak bir şeylere yeniden başlıyorsun. Her şeyi öğrenmeye hazırsın. Ya bu nasıl, biliyor musun? Hayatının yeni bir evresine geçiş yapıyorsun ama toy olarak değil, tecrübeli olarak geçiş yapıyorsun Yengeç burcu. Yani toy bir başlangıç yok. Zaten hani geçmişte yaşadığın şeyler sıkıntılı olsa bile diyorsun ki bak, ben bir başarı elde ettim. Ben bir zafer elde ettim. Arkadaşlar bu şey bile olabilir. Yani burada ben çünkü şunu aldım. İşin içinde yengeç olunca burada ben şunu aldım. Hani karşındakiler istedikleri kadar kötü olsunlar. İstedikleri kadar seni yerin dibine soksunlar. Kötülük yapabilme potansiyelin olmasına rağmen kötülük yapmayışın bile büyük bir başarı mesela. Değil mi? Çünkü hepimiz kavga etsek, hepimiz hummalı böyle birbirimizi yesek, hepimiz fesatlık yapsak, hepimiz kıskançlık yapsak, değil mi? Ne olurdu, burası hiçten böyle bir çekilmez. İşte birilerimiz katlanıyoruz bir şeylere arkadaşlar. Böyle bir etki var. Yani diyorsun ki ne yaşadıysam, ne yaptıysam hepsi benim yanıma kar kaldı diyorsun. Burada güzel bir başarı, yeni bir başlangıç ve bu olgunlukla bir başlangıç. Şimdi burada arkadaşlar bazen şirket açabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Dediğim gibi, çünkü burada bir uzmanlık vardır. Şimdi işin içinde Aziz de olunca, yani burada saygı duyulması gereken bir konudan bahsediyor aslında. Dediğim gibi yani bazılarınız bir öğretmenlik yapabilirsiniz. Belki istediğiniz yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Burası çok çok güzel. Sanatsal konularla alakalı bir şeyler yapma noktasında da kartlar seni uyarıyor açıkçası. Yani bu bir hobi de olabilir. Ne bileyim, işte en basiti YouTube'da bir kanal açmak, işte kendinle alakalı deneyimlerini paylaşmak da olabilir pek tabii ki. Sevgili Yengeç burcu. Yengeçlerde çok güzel aktı arkadaşlar. Şimdi burada narsist ve seni baskı altında tutan biri var. Hatta birileri de olabilir bunlar ama hani bu kişinin de birazcık böyle bir foslayacak. Tamam, hani seni o baskılayan, aşağıya çekmek isteyen kişilerin enerjisi de birazcık düşecek açıkçası. Yani burada yeni tanışmaların olabileceği, yeni ortamlara katılabileceğin ama yeteneklerini gösterebileceğin alanlarla alakalı. Yani burada hayatına ekstra bir sıcaklık gelecek. Ekstra bir yumuşaklık, ekstra bir sevgi, ekstra bir sıcaklık gelecek. Yani burada duygusal zeka da, şimdi bak bir taraftan evet analitik zeka var. 3 vurgusunda da bu var. Yani 3 serisinde de bu vardır mesela numarolojik olarak baktığımızda. Yani orada mühendis zekalı diyebiliriz. Hani burada duygusal zekan da zirvede olacak senin için. Hani bunu işine yansıtacaksın. Yani kupa melikesi, para sikkesi. Duygusal zekanı da işe yansıtmak ve bunun sana başarı getirmesi. Sağlıkla ilgili arkadaşlar sadece böyle kötü düşünme noktasına dikkat edin. Mideyle alakalı sağlık sıkıntılarına dikkat edin. Göğüs bölgesiyle alakalı sağlık sıkıntılarına dikkat edin. Bunlarla alakalı da şifa noktasına doğru gidersin. Hani burada güzel bir etki var çünkü rahatlatıcı bir etki var. Yeme alışkanlığını değiştirebilirsin. Mesela şimdi burada meditasyonda verdiği için hani böyle yeme içme alışkanlığını değiştirebilirsin açıkçası. Bu da olabilir tabii.
Ama burada her şeyden önce şimdi kupa melikesi arkadaşlar, güç kartı, Şahbanu, İmparatoriçe. Ben şunu aldım, hani merhametinin, iyiliğinin, şefkatinin karşılığını maddi manevi almak, sürpriz desteklerle hayatına gelmesi sevgili Yengeç Burcu. Tabii ki arkadaşlar tek bir burçtan ibaret değiliz biliyorsunuz. Yengeç var, yengeç var diyelim. Bakalım. Şimdi bakalım diğer etkilere bakalım. Tabii ki ben yani bu videoya denk geldiğin için yani sana göre yani izleyen bütün arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Tabii bu enerjileri değerlendirip değerlendirmemek de bizim elimizdedir. Yani bakış açımıza göre de her şeyi şekillendirebiliriz dedik. Peki şöyle bir alalım arkadaşlar. Ayna etkisi diyor ki çevrendeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet dedi. Bak bunu keşfedebilmek için güzel bir akış gelecek hayatına. Güzel bir enerji gelecek sevgili Yengeç Burcu. İşte burada bizim farkındalığımız devreye giriyor arkadaşlar. Ve Ankara Rönesansı. Burada da yine Ankara kuşunu temsil eden bir sembol var zaten. Ankara Rönesansı herhangi bir değişiklik yeni bir bilgeliğe ve kendini aşmana yol açacak. Yani bu ne bileyim işte saçlarını örmeye başlamak bile olabilir hanımefendi arkadaşlarım için. Takı takmak da olabilir. Giyim tarzını yani küçücük bir değişiklik bile. Daha önce hiç bilmediğim bir alanda eğitim almak da olabilir mesela. Sevgili Yengeç Burcu. Peki bir tane daha alalım arkadaşlar sizin için. Ve duygusal fırtına. Hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir. İşte burada dikkat etmen gereken etki bu. Zaten burada hani geceleri bir uykusuzsun, sürekli kafanda bir şeyler, ihanete uğradım, o bana bunu yaptı, bana bunu. Buna artık geç git diyor sevgili Yengeç Burcu. Yani kendi kendinin sularını dalgalandırmama diye bir çok güzel bir mesaj verdi. Ve Tanrıçanın sözleri arkadaşlar, kendini özgürce ifade et ve hakikati söyle. Yani burada dürüstlük de çok önemli olacak diyor. Hani o konuda da biz senin arkandayız. Bir de destenin altını okuyalım mı arkadaşlar ya? Huzur gardiyanları, bak huzur gardiyanları. Her andan bilinçli olarak zevk al ve huzur kalıcı olarak hayatında yer bulsun dedi. Bu da sana gelen en tatlı mesajlardan bir tanesi. Her şey güzel kalbine göre olsun sevgili Yengeç Burcu. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal.